Merhaba değerli izleyicilerim. Pirhanoğlu'nun penceresine hoş geldiniz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Allah'ın sevgi ve esenliği üzerinize olsun. Geçmişte ve günümüzde ülkeleri ve milletleri helake götüren sebepler, ülkeler nasıl helak olur? Evet, bu çalışmayla, yeni bir çalışmayla karşınızdayım. Bu programımızda geçmişte ve günümüzde ülkeleri ve milletleri helake götüren sebepler üzerinde bir çalışma yapacağım. Devletlerin ve toplumların helak olma nedenleri nelerdir? Maddeler halinde konu başlıklarından sunmaya çalışacağım. Kur'an-ı Kerim'de helak olan kavimlerden bahsedilirken Ad kavmi, Semud kavmi, Lut kavmi, Nuh kavmi neden helak oldu? Allah böyle yazdığı için mi yoksa kendi sonlarını kendileri hazırladıkları için mi? Geçmişte ve günümüzde milletler, devletlerin çöküş, yok oluş, helak olmaları Allah tanımazlıktan mı kaynaklanıyor? Ahlaksızlıktan mı yok olmuşlar? Yoksa Allah'ın koyduğu yasa gereği mi böyle bir helak meydana gelmiştir? Bütün bu soruların cevaplarını ayet ve sebeplerle anlatmaya çalışacağım. Evet, devletlerin ve toplumların helak olma nedenleri şunlardır. 1. Adaletsizlik ve zulüm. 2. Ahlaki çöküş. 3. Allah'a karşı nankörlük. 4. Dini ve manevi değerlerin terk edilmesi. 5. Ekonomik dengesizlik ve israf. 6. İç çatışmalar ve fitne hareketleri. 7. Doğal kaynakların ve çevrenin tahribi. 8. Bilim ve teknolojinin yanlış kullanımı. 9. Zenginleşme ve şımarıklık. 10. Halkın sessizliği ve pasifliği, tepki vermemezliği. 11. Yöneticilerin ihaneti ve yetersizliği. 12. Toplumsal empati ve dayanışmanın kaybolması. 13. Şirk ve putperestlik, yani dinde sapmalar, fıtrattan uzaklaşıp dinsel sapmalar. Evet. Şimdi konuya geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. İyiliği sonsuz, ikramı bol olan Yüce Allah'ın adıyla. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ve izâ aradna en nuhlike qaryeten emerna fiha emerna mutrefîhâ fefesekû fîhâ fehakka aleyhel kavlu fedemmernâhâ tedmîrâ. Sadakallahul azim. Sözün en doğrusunu Yüce Allah söyler. Cenab-ı Hak buyuruyor ki bir şehri helak etmek istediğimizde o şehrin şımarık elebaşlarını yönetici yaparız da onlar orada kötülük işlerler. Böylece ona, yani şehir halkına azap, sözü, vaadi gerçek olur. Orayı darmadağın ederiz buyuruyor. Evet, şımarıklıkların bir şehirde iktidara gelmesi sonrasında yoldan çıkarıcı işler yapmaları helaklerinin sebebi olmaktadır. Demek ki onlar doğru yoldan ayırmak suretiyle Allah da onları böylece azap ve dalgaları üzerine gelerek helak olmalarını oluşturmuştur. Şımarık elebaşların yönetici olması veya yapılması, o şehrin halkın onları yönetici olarak seçmesi ya da bir şekilde yönetimi ele geçiren şımarık elebaşlarının eylemlerine yönetilenlerin de ses çıkarmamaları, yani yanlış politikalarından, yanlış eylemlerinden, yönetimlerinden dolayı o toplumun da ses çıkarmamaları şeklinde de anlaşılmalıdır. Yoksa Yüce Allah gazap etmek için onları bizzat yönetici yapmamaktadır. Evet. Diğer ayet ve kezalike cealna fi kulli qaryatin fi kulli qaryatin ekabire mücrimiha. En'am suresi 123. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Böylece biz her şehirde oranın suçlarını liderler yaptık.
yöneticiler ve liderler yaptık. Sonunda oralarda bozgunculuk yapmayı tercih ederler. Onlar kendilerinden başkasını aldatamazlar fakat farkında da olmazlar. Yani demek ki bir gafletin içerisine girmiş oluyorlar. Evet, bir ülkeyi helak etmek istediğimiz zaman önce oranın nimet azgını yöneticilerini iş başına getiririz. Bunlar ahaliyi iyice yoldan çıkarırlar. Böylece kendi kuyularını kendi elleriyle kazmış olurlar. Artık orayı yerle bir ederiz buyuruyor Cenab-ı Hak. Kıymetli izleyiciler, burada mütref kelimesi geçti. Mütref sözlükte terefe kökünden gelir ki mastarı bolluk içinde olmak, şımarmak, azmak demektir. Bitkinin taze ve sulu olması, bolluk ve nimet içinde olmak, şımarmak, teref. Bolluğa kavuşturmak, şımartmak, nazlatmak, İtraf, şımartmak, bolluk, nimet, lüks, şımarıklık, teref kelimeleri de bu kökten gelmektedir. Bu anlamda mütref bir toplumun zengin, şımarık, azgın, günahkar ve de sorumsuz yöneticileri demektir. Evet, öyle bir şeye ihtiyaçları yokmuş gibi lüks ve debdebe içinde yaşarlar. Halkın ne yediği, ne içtiği bile onların umurunda olmamaktadır. Sadece kendi rahat ve lükslerini düşünmekte ve devleti özel çiftlikleri gibi har vurup harman savurmaktadırlar. Yani kamunun malını kendi heva ve hevesleri doğrultusunda kendi lüks ve şatafatları ve refah için harcarlar da kamuya yönelik harcamalarda cimri kesilirler. İşte bunlar bir ülkenin zengin ve aynı zamanda azgın, şımarık yöneticileridir. Bir ülke bunların eline düşmüşse sonun başlangıcı gelmiş demektir. Evet, şimdi ayrıntılara geçebiliriz kıymetli izleyiciler. Klasik ifadeyle Adem'den son elçi Hazreti Peygamber'e kadar aleyhissalatü vesselam, Hazreti Muhammed'e kadar Allah yoldan çıkan, fıtratta sapan toplumları peygamber göndererek uyarmış, toplumlar tekrar bozulmuşlar, imtihan gereği sünnetullah'a uygun helak olmuşlardır. Yani Allah'ın koymuş olduğu yasa gereği bir sosyolojik bir olaydır bu. Yasa gereği ne yapmışlardır? Helake gitmişlerdir. Ad kavmi, Semud kavmi, Lut ve Nuh kavmi çeşitli azap ve gazap dalgalarıyla helak olmuşlardır. Şimdi geçmişte ve günümüzde devletlerin ve toplumların felakete sürükleyen sebepler nelerdir? Bunlara değinelim. Devletlerin ve toplumların helak olma nedenleri şimdi maddeler halinde size arz etmeye çalışacağım. Bunlardan birincisi adaletsizlik ve zulüm. Evet, toplumdaki zayıf kesimlere yapılan haksızlıklar. Yani toplumun içerisinde güçlü olanlar, zengin ve şımarık olanlar veya güçlü olanlar toplumun içindeki zayıf kesimlere haksızlık yaparlar. Çünkü güçlü olanlara bir şey yapamazlar. Yaptıkları takdirde sonlarının geleceğini biliyorlar. O nedenle de genellikle toplumun zayıf kesimlerine birçok haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlikler yaparlar. Yöneticilerin zalimce davranışları ve halkın adalet arayışının da cevapsız kalması helake sebep olan sebeplerdendir. Demek ki yöneticilerin zalimce davranışları ve halkın da adalet arayışının cevapsız kalması neticesinde o ülkeler ve toplumlar ne yapıyorlar? Helake doğru gitmiş oluyorlar. İkincisi ahlaki çöküş. Yine toplumların genelinde ahlaki değerlerin kaybolması. Genel geçer ahlaki kurallar ve değerler vardır. Bu fıtratın gereğidir. İnsan olmanın gereği, yani yaratılışta var olan o değerlerdir. İnsanı insan yapan değerlerdir ki bunların, yani bu ahlaki değerlerin kaybolması da ne yapar? Toplumların, milletlerin ve devletlerin
çökmesine, yıkılmasına, tarih içerisinde kaybolup gitmesine sebebiyet verir. Yalan, hile, aldatma, zina, kul hakkı yemek. Evet, yalan, hile, aldatma bunlar ne yapar? O toplumu çökertir. Zina o toplumu çökertir. Çünkü ahlaki değerlerden uzaklaşınca toplumda nesepsizlik meydana gelir ve dolayısıyla da o toplumun, milletin çökmesine sebep olur. Ve aynı zamanda kul hakkı diyoruz. Yetim hakkı yemek. Bunlar da helake sebeptir. Kanunun malını aynı zamanda kamunun malını israfı ve diğer ahlaksızların da normalleşmesi. Yani aslında anormal olan durumların neredeyse normalleşmesine sebebiyet vermiş olur. Bu da bir ahlaki çöküntüdür. Üçüncüsü Allah'a karşı nankörlük. Yani bir toplum ne yapıyor? Ya Allah'a inanmıyor ya da inanıyor ama Allah'ın yasalarına uygun davranmıyor. Ahlaki ilkelerine uygun davranmıyor. Sorumluluk bilinciyle hareket etmiyor ya da fıtratındaki değerlere uygun yaşantı bir hayat tarzı seçmiyor. Allah'ın merkeze koymuyor. Onun merkezinde işte dünya, dünyalıklar vesaire. Yani nefsaniyet, işte hazlar vesaire vesaire. Dolayısıyla da Allah'a karşı nankörlük. Oysa ki evreni yaratan Allah'tır. İnsanı yaratıp insanı rızıklarla, nimetlerle lütufkar eden de yine Allah'tır. Dolayısıyla da insanın Allah'a karşı nankör olması çok kötü bir durumdur. Şükürsüzlük ve yaratıcıyı unutma. Allah'ı unutmuş oluyor. Yani adamın gündeminde Allah yok. Allah'ı bir tarafa bırakıyor. İster inansın, ister inanmasın. İşinde, gücünde, alışında, verişinde, ticaretinde Allah'ı devre dışı bırakıyor. Sanki Allah yokmuş gibi davranıyor ya da Allah'ı unutuyor. Bu da helake sebeptir. İnsanları sadece kendi güçlerine ve kazançlarına güvenmez duygusu da ne yapar? İnsanları helake götürür. Dördüncüsü, dini ve manevi değerlerin terk edilmesi. Evet, Allah'ın emirlerine karşı gelmek, Allah'ın emirleri insanlar içindir, insanlığın iyiliği, huzuru, mutluluğu içindir. Hem dünya hem ahirette mutluluk ve saadeti içindir emirlerdir. Yani insanı Allahu Teala durup dururken niye zorlasın ki? Onun gelecekte yani ahirette, öbür dünyada huzurlu, mutlu olması ve ödüllere ulaşması hem de dünyayı cennete çevirmesi için Allah'ın emirleri önemlidir. Hakkı ve hakikati unutarak dünyevi menfaatlerin peşinden gitmek. Yani insan artık o ne yapıyor? Amacı, gayesi, hakkı ve hakikati ayakta tutmak olması lazım gereken ne yapıyor? Unutuyor, hakkı unutuyor, hakikati unutuyor, Allah'ı unutuyor. Tamamen dünyevi menfaatlerin peşinden gitmeye çalışıyor ki bu da ne yapmış oluyor? Helake sebebiyet vermiş oluyor. Beşincisi ekonomik dengesizlik ve israf. Bu da önemli bir konudur. Zengin ve fakir arasındaki uçurumun büyümesi. Oysa ki mesela İslam toplumları vasat bir toplumdur. Ne aşırı zenginlikler olur, ne aşırı fakirlik ve yoksulluklar olur. İkisi ortasında yani orta bir sınıf gibidir diyoruz. Yani elbette ki İslam toplumlarının içerisinde zenginlikler olabilir. Ama aşırı olmaz. Yani 3 senede, 5 senede, 10 senede işte milyarder servet biriktirilemez. İnsan alın teri vardır. Emeğinin hakkı vardır. Emeği kutsaldır. Dolayısıyla da öyle kısa sürede köşeye dönmecilik anlayışıyla zengin olunmuşsa bu zaten şaibeli bir zenginliktir ki bundan ne sahibine hayır verir ne de topluma. Dolayısıyla da demek ki zengin ve fakir arasında dengeyi sağlamak lazım. Özellikle yöneticilerin buna dikkat etmesi lazım. Evet, fakirlik ve yoksulluk ortadan tamamen kalkmayabilir ama Kur'an'ın amaçlarından birisi de budur. Yani fakirliği ve yoksulluğu asgariye düşürmektir. Aşırı derecede zenginliği de frenlemektir. Çünkü
Zengin olan kimselerin ödevleri, görevleri var. Zekatları var, öşürleri var, vergileri var, sadaka var, hayır var vesaire. Bütün bunları yaparken hem devlete vergisini verip hem zekatını verip hem de aynı zamanda hayır ve hasanat yapıp sonra da böyle uçsuz bucaksız sonsuz servetler biriktirilmesi mümkün değildir. Demek ki bu tür zenginlikler varsa burada bir şaibe vardır. Ya devletten vergisini kaçırıyordur, ya zekatını vermiyordur, ya veriyordur ama çok az miktarda bir kısım veriyordur. Sadakalarda bulunmuyordur, hayır ve hasenatlarda bulunmuyordur vesaire vesaire. Bunları sonra sonsuz şekilde sayabiliriz. Demek ki bir milleti, toplumu, ülkeyi helake götüren sebeplerden birisi de zengin ve fakir arasında uçurumun büyümesidir. Kaynakların adaletsiz paylaşımı. Yani kaynak dediğim nedir ki? Kamu malıdır. Yani beytül mal dediğimiz. Kamu malı o malın ülkenin, insanların tamamına aittir. Mesela beytül mal. Bütün insanların hepsine aittir. Bir de bütçe gelirleri vardır ülkede. Yönetim yapılır. Oraya vergiler neyse toplanır. Oradan da ne yapılır? Hak edilişe göre ne yapılır? Verilir. Tabii ki kimsenin kimseye haksızlık yapılma hakkı da yoktur. Ama paylaşım yapılırken zengine daha çok pay ayrılırsa, fakire ve yoksula daha az pay ayrılırsa işte bu da ne oluyor? Kaynakların adaletsiz paylaşımı oluyor. Ve dolayısıyla da kaynakların adaletsiz paylaşımı ve lüks tüketim kültürünün de yaygınlaşması da toplumların helakine sebep olmaktadır değerli kardeşlerim. Evet. Altıncı şey iç çatışmalar ve fitne hareketleri. Toplum içinde birlik ve beraberliğin bozulması. Bir milleti, bir toplumu bir arada tutan, birleştiren, barıştıran, uzlaştıran, kaynaştıran, güçlü bir toplum haline getiren değerler vardır. O değerlerden uzaklaşılırsa birlik ve beraberlik bozulmuş olur. Dolayısıyla da güç dağılır. O ülkenin başka ülkeler tarafından yani düşmanlar tarafından ele geçirilmesi kolaylaşır. Onun için de mutlaka yöneticiler buna çok dikkat etmesi lazım. İyi bir sevgi, merhamet dilini kullanarak toplumu birlik ve beraberliğe sevk edici konuşmalar yapmalıdırlar. Ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı dilden uzak durmalar gerekir. Menfaat savaşları ve çıkar çatışmaların artması. Artık toplumda ne yapılmış oluyor? Herkes kendi menfaatine Habbene Rabbene şeklinde her şeyin kendilerinin olmasını istercesine böylece toplumda menfaat savaşları, çatışmaları, çıkarları artmış olursa toplumları felakete götüren sebepler arasında söyleyebiliriz. Yedincisi doğal kaynakların ve çevrenin tahribi. Evet, bu da bir nedendir. Doğanın bilinçsizce yok edilmesi ve çevresel felaketlerin ortaya çıkması. Bu da ne yapar? Bir ülkenin çöküşüne neden olan sebepler arasında yer alır. Diğer bir sebep ise Allah'ın emaneti olan yeryüzünü bozma ve israf. Yani Allahu Teala yeryüzünü bütün canlı varlıklar için yaratmış, özellikle de insan faktörü de burada devreye giriyor. Dolayısıyla da yeryüzünü yani doğayı tahrip etmeden doğanın dokusunu, doğal yapısını bozmayacak şekilde eylemlerde bulunmak lazım. Şayet doğanın doğal yapısını, tabiatın doğal yapısını bozacak olursak o zaman da sel felaketlerinden tutun, heyelanlardan tutun buna benzer gibi çeşitli kuraklıklar vesaire gibi sonuçlar doğurur ki bu da o toplumların yok olmasına neden olur. 8. bilim ve teknolojinin yanlış kullanımı. Evet, ilerlemelerin insanlığa değil yıkıma hizmet etmesidir. Yani bir ilerleme derken nedir? Bu insanlığın yararını olması lazım. Menfaatin olması lazım. Ama o ilerleme ne yapıyor? İnsanlığın yararına değil, yıkımına
hizmet etmiş oluyor. Teknolojinin ahlaki ve insani değerlerden bağımsız kullanımı. Ya teknoloji kullanırken bu da bir nimettir teknoloji. Onu ahlaki ve insani değerlerle birlikte kullanmak lazım. Yani sorumluluk bilinciyle yaratılış amacına uygun kullanmamız icap eder. Dokuzuncusu zenginleşme ve şımarıklık. Evet, zenginleşme ve şımarıklık. Bolluk ve refah dönemlerinde insanoğlunun kibirlenmesi, Allah'ı ve diğer insanları unutacak şekilde bencilleşmesi. Kibirlik ve bencillik demek ki bunlar da insanoğlunun helakine sebep olan nedenlerdendir. Bolluk ve refah döneminde insanoğlunun kibirlenmesi. Oysa ki bolluk ve refah döneminde kibirlenmeyecek insan şükredici olacak ve aynı zamanda malını, varlığını Allah için, Allah rızası için insanlığa ne yapması lazım? Sarf etmesi lazım gelirken bunu yapmayıp da kibirlenirse o da helake sebep olur. Allah ve diğer insanları unutacak şekilde bencilleşmek de insanoğlunun, milletlerin, devletlerin helakine sebep olan nedenler arasında yer alır. 10'uncusu halkın sessizliği ve pasifliği. Haksızlık karşısında tepki göstermemek. Yani insanoğlunun doğasında vardır, haksızlığa karşı tepki göstermek vardır. Yani haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diye ibareler vardır. Dolayısıyla bir haksızlık görüldüğü zaman, hukuksuzluk görüldüğü zaman toplumun tepki göstermesi lazım. Eğer ki tepki göstermezse ne yapmış olur? Bu da hukuksuzluğun artmasına sebebiyet verir. O da yıkılma nedenlerindendir. Zalimlere destek vermek veya onlara karşı durmamak. Oysa ki zalime karşı duruşumuz olması gerekiyor. İnsani olarak hem de imanımız gereği. Mesela Hazreti Ömer hatırıma geldi. Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki yani halife seçilirken, devlet başkanı seçilirken biliyorum içinizde ben bu göreve en layık olan değilim ama diyor görevimi doğru dürüst yaparsam diyor bana destek verir misiniz? Ne yapıyor? Sahabeler evet veririz diyorlar. Peki ya yamulur ve yanılırsam ne yaparsınız? Onlar da diyor ki seni kılıcımızdan doğrulturuz diyorlar. Bakın böyle bir halk, öyle bir yönetici. Bu çok önemlidir. Yani halkından yöneticiler kopuk olamaz. Halk iyi ise yöneticiler de iyi demektir. Halk kötüyse yöneticiler de kötü demektir. Yöneticiler iyi olup da halk kötü olmaz. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Evet, yöneticilerin ihaneti ve yetersizliği de ülkelerin ve milletlerin helakine sebep olan nedenler arasında söyleyebiliriz. Yöneticilerin halkını düşünmeden hareket etmeleri ve yönetimde liyakatsizlik ve ahlaki yozlaşma. Yani yönetim kademesine liyakatli insanları, nitelikli insanları göreve getirmek lazım değil mi? Yani işleri ehline vermek lazım. Bunu vermezseniz ahlaki yozlaşma kaçınılmaz olur. Evet. Buna da ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. 12'ncisi toplumsal empati veya dayanışmanın da kaybolması. Evet, insan arasında yardımlaşma ve dayanışma ruhunun yok olması. Yani öyle bir toplumuz biz. Geçmişte baktığımız zaman büyük bir dayanışma ruhu bize hakimdi. Yardımlaşma ve dayanışma. Giderek günden güne bu insani duygumuzdan, imani duygularımızdan uzaklaşıyoruz. Bir dayanışma gösteremiyoruz. Yardımlaşmayı gereği gibi yapamıyoruz. Bireyselleşme ve umursamazlık da bu maddeler arasında yer alabilir. 13'üncüsü şirk ve putperestlik. Evet. Aslına bakarsanız Kur'an-ı Kerim'de kavimlerin helak olma nedenlerinin başlıca sebeplerinden birisi şirktir. Yani tevhid inancından sapmadır. Zaten Allahu Teala ne yapıyor? Önce peygamber gönderiyor, emir ve buyruklarını gönderiyor. İnsanlığı tevhid çizgisine çekiliyor. Sonra bir anda sapmalar meydana geliyor. Tekrar peygamberler gönderiliyor. Demek ki şirk, Allah mülkünde ortaklık kabul etmez. Allah mülkünde, otoritesinde,
yönetiminde ve yaratmış olduğu varlıklarda şirk yani ortaklığı kabul etmez. Allah tektir ve birdir. Şirkten uzak olmak lazım. Putperestlik de işte o şirkten sonra sapmalardan birisi de putperestliktir. Yani İslam'ın inmiş olduğu döneme baktığımızda ne yapmışlar? Putlar oluşturmuşlar. Lat, Menat, Uzza, Hubel gibi putlar. Onlara tapmaya başlamışlar. Allah ile kendileri aralarına aracı olarak koymuşlar. Oysa ki Allah ile kul arasına kesinlikle peygamber dahil giremez. Allah ile kul arasında hiçbir varlık girdirilemez. Dolayısıyla da şirk de ve putperestlik de e, helak olma nedenlerindendir. Allah'tan başka güçlere tapınma veya hayatın merkezine alma. Yani düşün ki biraz önce değindik ki ele inanan bir insan Allah'ı hayatın merkezine koyması lazım. İşinde, gücünde, alışında, verişinde, ticaretinde, sanatında, hasılı hayatının her alanında Allah merkezde olmalıdır. E, Ama ne yapıyor bu insanlar? Allah'ı merkezden uzaklaştırıyor ve tapındığı şeyleri hayatın merkezine almış oluyor. İnsanların dünyevi varlıkları ilahlaştırması da sapkınlığa ve dalalete sebebiyet verir ki bu da yıkıma, helake götürür. İnsanların dünyevi varlıkları ilahlaştırması. Dünyevi varlıklar aslında birer araçtır. Amaca dönüştürüldüğü zaman bunlar ilahlaştırılmış olur ki bu da nedir? Cenab-ı Hakk'ın işte tevhidine ters davranışlardandır. Evet, değerli izleyicilerim, bu nedenler geçmişten bu nedenler aynı zamanda geçmişten günümüze birçok toplumun çöküşüne yol açmıştır. Her biri Kur'an'daki helak hikayelerinden ve tarihsel örneklerden alınan derslerdir. Öyle anlaşılıyor ki değerli izleyiciler, ayette çöküş sürecine giren bir toplumun, ülkenin veya uygarlığın hali pür melali resmedilmiş oluyor. İbn Haldun'un tabiriyle önce toplumun başına basiretsiz, yeteneksiz, lüks ve rahatına düşkün idareciler musallat oluyor. Bunlarla birlikte mülk ve asabiyet zayıflıyor. Devletin ilk kuruluş yıllarındaki asabiye kayboluyor ve herkes kendi rahatını düşünmeye başlıyor. Oysa ki devletler kurulurken yüce bir amaç, ahlaki ilkeler üzerine kurulmuş oluyor. Ama daha sonra ne yapıyor? Bunlarda sapmalar oluyor. Bir anlamda halk layık olduğu ile idare olunmaya başlıyor. Bu tür yöneticilerin elinde ülke adım adım kaçınılmaz sona doğru yaklaştırılıyor. Nihayet mülk ve asabiyet tümüyle kayboluyor. Ya işgale uğrayacaktır böylece o ülke veyahut da devlet veya millet. Dolayısıyla da ya işgale uğrayacak ya zillet içinde başka milletlerin egemenliğine girerek veya herhangi bir salgın hastalık sebebiyle afetlerle yok olup gidiyor. Tarih hep böyledir. Yüzlerce, binlerce millet, kavim, kabile, devlet böyle yıkılmış gitmiştir. Oysa Kur'an bizi uyarıyor. Kur'an birçok yerde olduğu gibi burada da toplumların veya uygarlıkların tabii yükseliş ve çöküşlerini tek bir biz üslubu içinde gözler önüne seriyor. Bu noktada ayetin üslubuna bakarak kötülüğü Allah mı diliyor, toplum mu yapıyor? Yani helaki ve kötülüğü Allah mı diliyor yoksa toplum mu yapıyor? Yani toplum kendi helakini mi oluşturuyor? Allah baştan bir toplumu helake gidecektir yazmaz. Allah kanun ve yasa koymuştur. O fiil sonunda kayda geçer. Dolayısıyla da insanlar yoldan sapınca, Allah'ın yasa ve kanundan uzaklaşınca ve Allah'ın da cari kanunu devreye girmiş oluyor. Demek ki
Allah mı diliyor? Kötülüğü Allah mı diliyor, toplum mu yapıyor? Kötülük fiili Allah'a mı, insanlara mı aittir? Haşa, kötülük fiili Allah'a ait olmaz. İnsanlara aittir. Fiili yaratan Allah mı, insan mı? Elbette ki fiili yaratan Allah'tır. Ama ona sorumluluk bilinci yüklemiş, onu imtihan ediyor. Dolayısıyla da o kötü akibete insan ve topluma kendilerini hazırlamış oluyorlar. Aslında bütün bunların da klasik tartışmalarında hiçbir manası bulunmamaktadır. Neden? Çünkü Allah koymuş olduğu yasa gereği sosyolojik bir yasa vardır. O yasa gereği bunu yerine getirmezse, yani Allah'ın emirlerine uygun, ahlaki ilkelere uygun davranılmazsa sonuç, akibet korkunç bir şekilde sonuçlanmak demektir. Evet kıymetli izleyiciler, konuşmamızın, sohbetimizin sonuna geldik. Bir başkaki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın değerli kardeşlerim.